Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda farklı bir içerik hazırlamak istedim sizlere. Daha çok vlog tarzında bir içerik olacak. Günlük neler yapıyorum, hangi modelleri örüyorum sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Videoların sonuna da ördüğüm modelin baştan sona anlatımı olan videoyu ekleyeceğim. Siz de rahatlıkla örebilirsiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Herkesin bayramını kutluyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu, huzurlu bir bayram geçirin inşallah. Bayram olduğu için tabii biraz gezmeli, eğlenmeli geçecek. Ben Erzurum'da yaşıyorum. Oranın güzelliklerini, tarihi yerlerini de sizlere çekip göstereceğim. Devamında da bu güzel hırkanın nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ederim. Videomuza devam edelim. Bu güzel hırka modelini hazırlıyorum. Sayıları 6-9 aya uygun. Daha önce bu modele benzer bir model kanalımda anlatmıştım. Farklılığı şu şekilde. Onun yaka kısmı, kol ucu ve etek ucu gri, orta kısım yani zemin kısmı da beyaz renkteydi. Bir de düğmeli şekilde anlattım. Video sonuna ekleyeceğim. Dilerseniz tıklayıp detaylı anlatımla siz de o modeli örebilirsiniz. Bu modeli de şu şekilde hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi düğmesiz. Sonradan bu kısma düğmeleri ve ilik kısmını ekleyeceğim. Eğer aynısını örmek istiyorsanız sayılarını paylaşmak istiyorum sizinle. Yaka kısmından 76 ilmek atarak başladım. Ayrımlarını da şu şekilde ayarlıyoruz. 10, şu şekilde sol ön, buradaki kısım 6 ilmekten oluşuyor. Bir ters, 4 düz, bir ters şeklinde. Her iki tarafta da gizli artırma yapılıyor. Bu kısma başlamadan önce artırmamızı yapıyoruz. Ters ilmeği örüyoruz. 6 ilmeği ters ilmek artırıp kol kısmına geçiyoruz. Kolda da 6 ilmeğimiz var. Sonrasında da yine aynı şekilde artırmamızı yapıyoruz. Ters ilmeğimizi örüp 4 ilmek, ters ilmek, artırma, 20 ilmek, artırma, ters ilmek, 4 düz, ters ilmek, artırma, kol için 6 ilmek. Bu kısmı da aynı şekilde uyguluyoruz. Artırıp ters ilmek, 4 düz, ters ilmek, artırma. Son olarak da sağ ön için 10 ilmek. Tabi öncesinde bir iki haroşa sırası örüyoruz. Sonrasında ayrımlarımızı yapıyoruz. Ardından arka yüzde de ters ilmeğimizi düz, ortadaki bu 4 düz ilmeği de arka yüzde ters, düz. Diğer kısımlardaki ilmeklerim de gördüğünüz gibi haroşa olarak devam ediyor. Burgularımızı da şöyle bir bakalım. İlk burgumuzu 2 haroşa çizgisinden sonra yapmışım. Şöyle bakalım. 1, 2 burgumu yapmışım. Sonrasında aynı şekilde devam etmişim.
1, 2, 3 haroşa çizgisinden sonra tekrarlamışım burgumu. Ardından yine bir 3 haroşa çizgisi, burgumuzu tekrarlıyoruz. Burguyu da şöyle 2 ilmeği arkada bırakıp sağdaki 2 ilmeği çaprazlayarak yapıyoruz. Basit bir 2 ilmekten oluşan burgu. Gördüğünüz gibi toplamı 4 ilmek. İkişer ikişer çaprazlıyoruz. Bu şekilde robomuzu ilerletiyoruz. Sayalım bakalım kaç haroşa çizgisi kadar artırmamızı yapmışız. Buradaki başlangıçtaki 2 haroşa çizgisi haricinde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 haroşa çizgisi boyunca artırmamı yapmışım. Ardından sol önü örerek kol ayrımına geldim. Burgu kısmında 4 ilmeğimiz vardı. Ters ilmekle birlikte bu 2, 3 ilmeği sol öne ayırdım. Diğer taraftaki 3 ilmeği de kola kattım. Bunlarla birlikte koldaki ilmeklerimi ördüm. Diğer taraftaki burgu kısmında aynı şekilde 3 ilmeği kola kattım. 3 ilmeği de arka ayrıma bıraktım. Sonrasında tamamen hiç kesme yapmadan ilmeklerimi örmeye başladım. Şöyle bir bakalım. 36 haroşa çizgisi boyunca örmüşüm. Ardından ilmeklerimi kapattım. Yengeç ayağı denen modeli uyguladım. Sonrasında da tığla iç kısımdan birleştirerek geldim. Arka ayrımı ördüm. Diğer kolu da aynı şekilde örüp son olarak da sağ önü örüp bu kısmı tamamlamış oldum. Ardından tüm ilmeklerimi de yine 36 haroşa çizgisi boyunca ördüm ve ilmeklerini kapattım. Şimdi bu kısımda yaptığım modeli birlikte örelim. İpimi ve şiş tığ numaramı yazmıştım. Tekrar da söylemek istiyorum kaçıranlar için. İpliğim orta kalınlıkta anti peeling özellikli bebe yünü. Şiş numaram 3,5, tığ numaram ise 3. Şimdi bu kısımdaki modele başlayalım. İlmeklerimi kapattım. Şöyle bir ilmek aralıklı geriye dönüyorum. Şöyle bakın. Battım. Arkadan ilmeği aldım ve tığdaki 2 ilmekten geçirdim. Bir ilmek atlıyorum. İkinciye battım. İlmeğimi aldım ve birlikte ördüm. Geriye doğru örüyoruz. Bir ilmek atladım, diğerine battım, ikisini birlikte ördüm. Çok güzel bir kenar modeli. Bunu her yere uygulayabilirsiniz. Çok şık görünüyor. Arada bir ilmek atlıyorum. İkinciye battım, ilmeğimi aldım, ördüm. Bir ilmek atladım, batıyorum, arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığdaki ilmekle birlikte ördüm. Başta zorlanabilirsiniz ama sonrasında eliniz alışıyor. Buralarda havalar iyice ısındı. Siz hangi şehirde yaşıyorsunuz? Yazın beni nerelerden izliyorsunuz merak ediyorum. Veya hangi ülkeden? Hepsini tek tek okuyorum. Bakın çok güzel bir kenar modeli. Bu şekilde tamamlıyorum. Bu modeli yaparken elinizi çok sıkı tutmayın. Yoksa kasma yapar. Bu işlemi de tamamlamış oldum. Şimdi yaka kısmında kort tekniğiyle bir çalışma yapacağım. Bunu da birlikte yapalım. Tığımı batıyorum. İlmeğimi hazırlamıştım. Şöyle hazırlıyoruz. Onu da göstereyim. Normal başlama tekniği. Bunu ön yüze aldım ve bir zincir ile
burada sabitledim. Sonrasında şöyle aynı kısma batıyorum ve bir ilmek daha alıyorum. Ardından bu iki ilmeği birlikte ördüm. Sonrasında ikinci ilmeğe tığımı geçiriyorum ve bu kenardaki ilmekleri batıyoruz sırayla. Arkadan ilmeğimi aldım. Şöyle bu ikisini bir, ardından tığdaki ilmeğimi de bir örüyorum. Bunu yaparken bu fazla iplerimi de bu arada gizlemiş oluyorum. Şimdi hemen yanındaki bu ilmeğe tığımı geçirdim. Sıradaki ilmek yuvasına battım. Bunun ikisini bir, ardından ikisini de bir örüyorum. Bu işlemi tekrarlıyorum. Yanındaki ilmeğe geçiriyorum tığımı. Sıradaki ilmek yuvasına battım. İlmeğimi aldım. 2 2 şeklinde örüyorum. Yanındakine tığımı geçirdim. Sıradaki yuvaya battım. Ardından 2 2 şeklinde ördüm. Bakın bu şekilde ilerliyorum. Buradaki iplerimi de gizlemiş oluyorum. Bir kez daha göstermek istiyorum. Yandaki ilmeğe tığımı geçirdim. Ardından sıradaki yuvaya 2 2 şeklinde ördüm. Bakın bu şekilde bir görüntü elde ediyoruz. Bunu tamamlayalım. Yaka kısmını tamamladım. Bakın güzel bir hava katıyor. Siz de istediğiniz modellerde deneyebilirsiniz. Burada yaptığımız gibi buradaki tekniği de kenar işlemi olarak kullanabilirsiniz. Modelin baştan sona yapımını istiyorsanız detaylı anlatımını yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.